Merhaba, bugün senin için sağladığın kaynaklara bakıyoruz. Elimizde detaylı bir video dökümü ve bir de akademik özet var. Evet. Konumuz Kürtlerin genetik mirası. Şöyle bir yakından bakalım dedik. Hı hı. Amacımız da bu kaynaklardan yola çıkarak Kürtlerin binlerce yıllık genetik yolculuğuna dair çok geniş bir özet sunmak aslında. Evet. Tabii hemen şunu belirtelim, DNA kimliğin birebir aynısı değil ama biyolojik kökenler hakkında bize çok şey anlatıyor değil mi? Kesinlikle. Çok çarpıcı ipuçları sunuyor. Biz de bu incelemede işte genetik verilerin bize fısıldadığı hikayeye odaklanacağız. Neler var mesela? Yani özellikle eski çağlardan günümüze uzanan o şaşırtıcı süreklilikler, sonra çeşitli göçlerin bıraktığı izler var Anladım. ve tabii coğrafyanın bu hikayedeki rolü. Hazırsan başlayalım o zaman. Başlayalım. Kaynaklardaki belki de en dikkat çekici bulguyla başlayalım mı? Olur. Kürtlerin genetik kökleri ta Paleolitik ve Neolitik dönemlere, yani Zagros dağlarının kalbine kadar uzanıyor. Evet, bu çok temel bir nokta. Anlaşılan o ki bölgenin eski avcı toplayıcıları ve özellikle Neolitik çiftçiler kaynaklarda İran veya Kafkas avcı toplayıcı, yani GHD soyu diye geçiyor sanırım. Aynen, İran GHG soyu. İşte onlar bugünkü Kürt popülasyonlarının ana genetik havuzunu oluşturmuş görünüyor. Şanidar mağarası gibi yerlerden gelen antik DNA kanıtları da var. Evet, onlar da bu binlerce yıllık biyolojik devamlılığı, yani sürekliliği çok net bir şekilde gösteriyor. Altını çiziyor adeta. Bu çok önemli bir nokta dedin. Bahsettiğin bu Zagros Neolitik ya da İran GHG genetik kümesi, Evet, Batı Avrasya'da oldukça belirgin bir profil oluşturuyor anladığım kadarıyla. kesinlikle. Ve içinde yüksek oranda bazal Avrasyalı soy barındırıyor. Bazal Avrasyalı. Yani bu Avrasya'nın en eski tarım öncesi dönemlere ait çok derin bir genetik izi demek. Anladım. En temel katmanlardan biri yani. Aynen. İşte bu temel katman, Kürtlerin genetik yapısını komşu pek çok gruptan ayıran ana unsurlardan biri aslında. Peki bu temel üzerine daha sonra neler eklenmiş? Mesela Hint-Avrupa dillerini konuşan grupların göçleri var, Medler var, Evet, Asurlular, Romalılar, Araplar, Moğollar, bütün bu büyük tarihsel aktörlerin etkileri ne olmuş? Kaynaklar ne diyor bu konuda? şimdi burada kilit kavram yerine geçme değil de daha çok katmanlaşma. Katmanlaşma. Yani büyük genetik değişimleri olmuyor da mevcut yapı üzerine eklenen sınırlı ama yine de iz bırakan katkılar görüyoruz. Mesela Tunç ve Demir çağlarında kuzeyden gelen bir bozkır kökenli etki var. Kaynaklarda bu R1A-YDNA hattıyla ilişkilendiriliyor. Sonra bu etki o derin Zagros Neolitik temelini silip süpürmüyor. Adeta üzerine bir katman daha ekliyor gibi düşün. Anladım. Peki ya Medlerle olan olası bağlantılar, o da mı bu katmanla ilgili? Genellikle evet. O da bu Hind-Avrupa katmanı ile birlikte düşünülüyor daha çok. Peki bu durum imparatorluklar için de mi geçerli? Mesela Arap fetihleri bölgenin kültürel ve dini yapısını çok derinden etkiledi biliyoruz. Evet, muazzam etkileri oldu. Ya da Moğol istilaları, bunlar genetik olarak büyük izler bırakmamış mı? İşte ilginç olan o ki, genetik açıdan baktığımızda etkileri beklenenden daha sınırlı kalmış gibi duruyor. Gerçekten mi? Evet, Arap fetihleri çok büyük kültürel ve dini değişimler getirmiş olsa da, Arap Yarımadası kökenli genetik soylar, örneğin J1-YDNA hattı, Kürtlerde genellikle düşük veya orta seviyelerde kalıyor. Moğol etkisi ise genetik olarak neredeyse tespit edilemeyecek kadar az. Vay, bu gerçekten ilginç. Evet, şaşırtıcı olabilir ama bu bize şunu gösteriyor. Tarih sahnesinde büyük olaylar yaşanırken bile Kürtlerin ana genetik yapısı dikkate değer ölçüde korunmuş. Peki bu genetik yapının bu kadar korunmasında coğrafyanın ve toplumsal yapının rolü ne olmuş olabilir? İşte orada dağlık coğrafya ve geleneksel aşiret yapısı devreye giriyor. Bunlar kilit rol oynamış. Nasıl yani? Şöyle ki, coğrafi izolasyon yani dağlık yapı dışarıdan gen akışını doğal olarak sınırlamış. Mantıklı. Aşiret yapısı ve yaygın olan iç evlilik yani endogami pratikleri ise hem mevcut eski soy hatlarının korunmasına yardımcı olmuş Hem de genetik sürüklenme dediğimiz bir olguya yol açmış. genetik sürüklenme.
Evet, yani küçük ve izole gruplarda tamamen şans eseri, bazı genetik özelliklerin frekansı artıp diğerlerininki azalabiliyor. Bu da farklı aşiretler arasında zamanla küçük genetik farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuş. Anladım. Peki Yezidiler gibi daha kapalı gruplarda durum nasıl? O tür dini veya kültürel olarak daha kapalı gruplarda bu izolasyonun genetik etkileri daha da net görülebiliyor tabii. Kürt Yahudileri örneğinde ise hem Orta Doğu yani Mizrahi, Levant Yahudi kökenleriyle bir bağlantı var, hem de yerel Kürt popülasyonlarıyla sınırlı da olsa bir genetik etkileşim gözlemleniyor. Anladım. Peki günümüzdeki baskın genetik imzalar, yani en sık görülen soy hatları neler? Erkek soyunu izleyen Y-DNA'ya baktığımızda Neolitik çiftçilerle güçlü bağı olan J2 hattı öne çıkıyor. J2. Evet, sonra o bahsettiğimiz Hint-Avrupa bozkır göçleriyle ilişkilendirilen R1A var ve Kafkasya erken Neolitik bağlantılı G2A gibi hatlarda sık görülüyor. Kadın soyunda durum nasıl? Kadın soyunu gösteren mitokondriyal DNA'da yani mtDNA'da ise Batı Avrasya'da genel olarak yaygın olan H, U, K, T, J, H, V gibi çeşitli hatlar baskın. Yani bu tabloda bize hem o derin Neolitik kökenleri hem de üzerine eklenen tarihsel katmanları bir arada gösteriyor. Aynen öyle, çok güzel özetledin. Hem eski kökler hem de sonraki etkileşimler. Harika bir özet oldu gerçekten. Kısacası senin için incelediğimiz bu kaynaklar Kürtlerin genetik mirasının oldukça özgün bir resmini çiziyor diyebiliriz. Evet. Yani Zagros dağlarında on binlerce yıl öncesine dayanan köklü bir süreklilik var. Bu temel üzerine zamanla eklenen çeşitli tarihsel katmanlar var. Doğru. Ve tüm bunları şekillendiren coğrafi ve sosyal faktörler. Yani izolasyon ve aşiret yapısı gibi etkenler var. Tam olarak öyle. Genetik veriler bize aslında şunu söylüyor. Büyük istilalar veya kitlesel göçlerle böyle kökten değişimler yaşanmasından ziyade daha çok yerel sürekliliğin ve zaman içinde ortama uyumun baskın olduğu bir biyolojik tarih söz konusu. Peki, o zaman üzerinde düşünmen için son bir soru bırakalım mı sana? Tabii, neden olmasın? Binlerce yıl öncesine uzanan bu derin genetik kökler ve üzerine eklenen tarihsel katmanlar, bunlar günümüzdeki kimlik algılarıyla, modernleşmeyle, hızla değişen toplumsal yapılarla nasıl bir diyalog, nasıl bir etkileşim içinde acaba? Evet, bu çok katmanlı ve önemli bir soru. Belki de bu karmaşık etkileşim gelecekteki çalışmaların ve senin kendi araştırmalarının konusu olabilir. Ne dersin? Kesinlikle üzerine düşünmeye değer bir konu.